Burada yalnız yaşıyorum. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Bütün ihtiyaçlarımı kendim gideriyorum. Üstümü başımı yıkaması, yemek yapması. Yemek yapmayı pek beceremiyorum da. Bazen yaptığımda ben yemiyorum. Diyorum ki ya böyle mi olacaktı diyorum. Vuruyorsun ekmeğin, peynirin, zeytinin. Başka yapacak ve hayatta kalmak zorundasın. Acıktın mı sen? Hayat güzel, yaşamak güzel. Annemin anneannesi oluyor. Gözleri görmüyormuş. Annem diyormuş ki ya yaşlandın. İşte öl kurtul takılırmış. Diyormuş ki oğul dün doğdum gibiyim diyormuş. Hayat güzel de idealin olursa bir de bir işi severek yapacaksın ama her zaman için yanında bir destekçin olacak. Bu eşin olabilir, kardeşin olabilir. Yahut da bir arkadaş. Öyle arkadaşlar vardır ki eşten, aileden daha gerçekten var. Bunları biz gördük, yaşadık. Yani, ama hayat güzel ya, bence güzel. Ama yaşamasını da bileceksin. Efendim Halim. Aha aynı yere geldin ha. Küçüklüğümde işte Dina babamın sürüsü vardı. Onun peşine ama o zaman bir aileydik. Anne var, kız kardeşim var. O zaman bu yaylalar daha kalabalıktı. Eş dost. Daha bir tutumluydu insanlar. Şimdi o insanlık falan yok. Şimdi birine bir şey diyorsun ya, geleyim de direktmen para. Hani o eş dostluk yok. Şeretim var yani bitti deme ha. Ne diyorlar? Kara demlikte çay değil mi? Ha? Biraz karalanmamış ama. Askerliği yaptım. Askerlikten sonra bir müddet, bir sene İstanbul'da kaldım. İstanbul'dan da işte abim var Ankara'da. Onun vesilesinden, amcamın oğlunun vesilesinden Ankara'da işe girdim. 26 sene çalıştım. Oradan da bir vesile istifa ettim. İstifa ettikten sonra da işte günüm geldi, emekli oldum. Emekli olduktan sonra yani sorunlar yine bitmedi. Çıktım buraya geldim. Hayat bu duruma itekledi. Ben istemedim ama itekledi. Böyle nasıl diyeyim, yamacı aşağı bir araba uçtuğunda gidiyor en son dereyi buluyor ya. Ben öyle tam dereyi buldum. İşte derenin içerisinde yaşıyorum. Allah rahmet eylesin, kanı kanı rahmet eylesin.
Babamdan işte burası kaldı bana. Bura yuva oldu bana. Burada kalıyorum, burada oturuyorum işte. Burada işte yaşamaya çalışıyorum. Evet. Ha mutlu günlerim oluyor. Eşim dostum geliyor. Çoğunlukla da eksi artıda olduğum az olur. İşin açısından söyleyeyim. En etlisini cağ yapacak adam. Sen de anlarsın ha. Bak sırtlarına bak hangisi Bakmışım da. hoşuna gidiyorsa. Malı içeri vurdum. Yağını bindirdim. Dur, oyunu tut. Hayır. Ona mı şey yapıyor? Hani sütün önündeydi. Sen de anlarsın. Ama bu gelmez abi. Bu. Beş aşağı olmaz. Emin misin? Bir de başkası. Hasan'ın şey var ya Hasan. Ben de razıyım. Oyunlarım bunlar. Hasan da iyi oluyor. İyi yavrum, iyi yavrum. Daha iyi. Mal para ediyor mu? Ediyor. Ama en son ülkemizin şu krizlerden mazotun, zaten her şeyi mazot, benzin belirliyor. Krizlerden sonra bizim bir abi var, kahvede oturuyoruz. En son bir zam geldi. Dedi ki şimdi ayvayı yedik. Abi niye işe zam geldi? Dedi ki zam gelmesi bir şey değil dedi. Sürüm olmadıktan sonra dedi. Malın olsa ne olur? Şimdi mesela o da kurbanda malını satamadı. Ben de satamadım. Yani sattık ama borcumuzu karşılayamadık. Mal duruyor. Satmadıktan sonra peşine git gel. Devir daim yapacaksın, alacaksın, satacaksın, 5 kuruş kazanasın. Oyunlara gelmedi onu söyleyeyim. Valla bu daha mı az gelir? Az gelmedi. Sen o ilk tuttuğunu. Siyah koyun. Ben diyelim o 35 aşağı bakılması lazım. Başka ne yok mu? Teke var, etli. Tekeyi de kabul etmez. Boşlar gelmez. Çocuklar gelmez şimdi onu söyleyeyim ben sana. Var etli koyun, toklular var ama onlar küçük. Nereye gitti lan? Ya kazanmaya kazanmıyor. Para kazanmıyor diye bir şey yok. Ama bu seneki ülkemizin krizden dolayı, her şeyin artmasından dolayı sürüm olmadığı için bütün arkadaşlar da olsun, başka ilçelerdeki arkadaşlarımız olsun, bunu çarkı çevirmek için satmak zorundasın, üretmek zorundasın. Olmadı mıydı borcumuz oluyor, yem almışsın, ot almışsın, bunları ödemek zorundasın. Ödüyorsun ama bir rahat rahat ödemek var, bir de zorlanarak ödemek var. Onun için işi olmayan insan, yani mesela şu anda ben burada diyelim ki epey bir hayvanım var. Bunu daha da çoğaltabilirsin ama tek insan yapması güç. Hele hele de benim gibi bir insanın yapması güç. Niye? Yalnız yaşıyorsun. Yemekte bana bakıyor, üst başta bana bakıyor, tıraşında sana, her şeyin sana. Ama diyelim ki ailecek gelmişsin buraya. Akşamleyin geldim. Yemeğin hazırdır, çayın hazırdır. O zaman daha bir rahat yapma. Ama gençliğimizden falan yapacak, mecbur kalmadıkça kimsenin yapacağı falan yok. Birkaç arkadaşlar var, onlar da sattığı zaman zaten kimsenin de yapacağı yok. Biter, her ülkede biter. Çünkü Avrupa'dan hazır, üretim yok. Dayı bu açılmaz değil mi daha? Tamam, açılmaz. Bir zaman ne oldu biliyor musun? Gittim bir dağın başına. Karmirik yaylası var.
Aynı böyle. Geç saatte gittim. Kurban istedi bir arkadaş, bir abi, sevdiğim bir abi. Ulan bağladım. Hemen attım, bir de giderim ki koyun yok artık. Gitti. Çok güzel olur biliyor musun? Şimdi yani boynuzu da yok ya. İyi. Sarmak lazım. Şimdi bizi sağlam alalım. Yaman daha açılmaz değil mi bu abi? Baba fazla sıkma hayvan gangrenle gitmesin şimdi. Bir şey olmaz da. Sağlam arabaya koyacağım. Yani fazla sıkma da. Yok ya, bir şey olmaz. Yani. Tamam, şimdi tutalım Yamancığım. Şimdi Onu da bağlayayım. Burada kalan kışın kalmıyor. Arkadaşlar hep aşağı iniyorlar. Bir iki, üç sürü daha var benden hariç. Burada büyükbaş saklayan bir abi var. Burada ev falan da yaptırmıştır. Sadece o kaldı burada. Bir de ben kaldım. Onun da şöyle diyeyim eşi rahmetli olmuştur. Annesi var, işte çocukları falan var. O büyükbaş yapıyor. Kışın yani bağırsam o duymaz beni. Telefonlarda bazen çekiyor, bazen çekmemezlik yapıyor. Burada yalnız başıma işte yaşadım. Odunumuz var. Odundan bir sıkıntı yok. Sobamızı yaktık. Bahara çıktık. Başka bir şey diyemeyeceğim. Manos. Bunlar da manostur.
Hani. Hey, hey. Hey. Hey, hey. Bu bayram bilmez, yağmur bilmez, çamur bilmez, cenaze bilmez. Büyükbaş öyle değildir. İçeride ot verebilirsin ama bu hayvan işgüdüsel olarak bir gidecek, otlayacak, gelecek. Saatini de bilir, gidip gelecek mecburen. Ya işimiz olduğunda bir arkadaşımıza diyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımızdan var yardımcı olanlar. Geri kalan da yeri kalmıştır ki öğlen bırakmışımdır. Resmi kuruma gitmek zorunda kalıyorum. Geri kalan da kapıyı mutlaka açacaksın. Gidecek. Gidecek. Doğada yayılacak, gelecek. Mera sorunumuz yok. Onda yani bizim bu bölge olarak sorunumuz yok. Ama üretim olarak yapan yok. O ayrı konu. Yapanları da işte hor görüyorlar. İşleri düştüğünde ya işte bize uygun ver. İş gelip burada bu insan nasıl yaşıyor? Bu hayvanla gece gündüz yarasını olsun. Ya o da bir canlı. Hastalığı oluyor. Sana muhtaç. Allah'ın verdiği bir canlı. Diyor ki bunu yaşat. Geçimini sağla. Yani sonuçta dili yok. Bunu günübirlik kontrol edeceksin. Yarası oluyor, hastalığı oluyor. Otlatacaksın, karnını doyuracaksın. Sana muhtaç bu hayvan. Ya hayvancılık benim gözümde kötü bir meslek değil. Ama dışarının, günümüzün şartlarındaki bayanların gençliğinde çoban. Hırsızlık yapmıyor. Adilik yapmıyor. Doğada otlatıyor. Hizmet, üretim. Bu ülke geneline de, ülke için de, köyümüz için de zararlı bir şey değil, faydalı. Ama işte çoban. Çoban işte. Ya bir acayip yani ben yıllarca Ankara'da kaldım. Geldim burada çobanlıkta yaptım. Çobanların yanında da kaldım. Ya sonuçta hepimiz insanız. Ama insanlar da böyle ne diyeyim bir kibirlilik almış. Daha da ilerlemiş durumda. İşte yolda görüyor ya üstümüz başımız ister istemez ya çalıdan çırpıdan geçerken böyle pis oluyor olmuyor desin. Çoban ya. Ya o insanla insan hepimiz sonuçta aynı yere gideceğiz. Parası olan da aynı yere gidiyor. Olmayan da aynı yere gidiyor. Ya insanca yaşamak. Ya onu yaşamak ama işte yaşamıyorsun. Şu karşı taraflarda bak tarlalar var uzun uzun. Oralar hep bostan ekerdi millet. Fasulye şu bu. O öteki dereden buraya kanal geçerdi. Şimdi hiç kimse bu alan hep biçim alanı. Hiçbir yerde ot kalmazdı, hep biçilirdi. Şimdi hiç kimse yüzüne bakan yok. Sadece işte ya gidilir mi, biçilir mi? Şu. Peki bu eski insanlar gerçek diyorum devlete yükler yoktu bak. Gerçek diyorum. Bak babam burada ekin ekiyordu. Bunu götürüyor. Atından, eşeğinden, öküzünden, düvende dövüp buğday üretiyordu kendine. Yok zaten alma gücün de yok. Ama şimdi bunun çuvalı 600 lira. Kardeşim tarlanı. Köyümüzün karşısından Marant. Orada yemin ediyorum tumbu bilirsin. Tarladan tarlaya tump derler. Ayrım yerleri, sınırları. Oradan böyle gezerdi millet. Hep ekinti. Ya gördüğüm bu yaylada da ekilirdi. Köyün üst taraflarında da ekilir. Bak hiçbir tane ne ekim var ne bir şey bak. Ya biçim yerleri dahi biçilmiyor. Çoğu yerde biçilmiyor. Öyle kalıyor. Şu gördüğüm bizim alanda burada 3 sürü mal olurdu. O da 100 tane 200 tane değil fazla burada. Köyde herkesin sığırı, öküzü, büyükbaşı, artı küçükbaşı, koyunu, keçisi getirirdi 5 taneydi bana katardı, ötekine katardı. Herkesin malı vardı. Şimdi mal fazla olunca ucuz oluyor.
Böyle pahalanmıyor. Şimdi ben bu yağmurda burada duruyorum. Gelen vatandaşa ben etin kilosu 500 lirayken 300'e nasıl vereyim? Markete gidiyorum, pazarlık payım yok. Elbise almak şeyini hala şu büyük marketler giyim satan yerler etiket asmış. Alırsan da bu indirim, pazarlık diye bir şey yok. Kartla çek çık. Markete gidiyorsun işte peynir şu kadar, şu kadar anında veriyor. Ama bizim geliyor etlik mal almaya gelince ya işte 20 kilo gelmez. Gelse de işte bana 400'den ver. Ben ne yapacağım? Bunu ucuza verdiğimde oradan alım gücüm ne olacak? Ne kazanacağım? Çek kafanı sarı var sarı. Hey, hey. Oy tane kafan kırılmasın sen. Üstüz. Ha. Üstüz. Ya şimdi bizim bunun eskilerden de dediği gibi keçi fakiri zengin edermiş. Ama şu anki günümüzün şartlarında günümüzde koyun daha rahat. Şimdi mesela keçi doğum yapar. Oğlağını mutlaka sen emzirmek zorundasındır. Keçinin memesi büyüktür. Oğlak ağızlayamaz, alamaz, cansız olur. Ama kuzunun hangisi doğarsa doğsun o hemen emer. Oğlaktan önce de yemeğe çıkar, oğlaktan önce de anasının peşine gider. Keçi biraz daha nazlı, hani çocuk tiplidir. O şekilde büyütürsün. Ama bunun hepsi anne, o yavru sesinden, kokusundan birbirini tanır, bulur. Ama keçininki biraz daha zordur. Oğlanı büyütmesi, uğraşması zordur. Koyun, ya koyunun da kuzudan daha kâlısındır. Çabuk büyür, daha çok kilo alır, oğlak o kadar almaz. Ya kışa bağlı, koyun mesela bir karış kar yağsın, ot yemeye başlar. Ama keçi öyle değil. Keçiyi bahara kadar şu mevsimlerde otlatırsın. Hiç ot vermeden çıkarırsın bahara. Oğlağını da alırsın iyi otlattıktan sonra. Ama koyuna mutlaka yedirmek zorundasın. O da keçi biraz daha yani böyle durumu iyi olmayan insan için gelirlidir. Ha keçinin de neyi vardı? Tabii bu aileden kaynaklanır. Sütünü sağarsın, yağını, peynirini yaparsın. Şu anda süt isteyen var benden. Ben peyniri nereden yapayım? Yalnız yaşıyorum. Ben de eşim olmadığı için. Yani keçi faydalıdır. Yaparsan eğer. Koyuna göre. Koyunu sağma olayı yoktur. Hey! Baş. Bak kendine de gelelim bu barışta. Ha. Hadi bak. Hey, hey. Gel lan, gel. Hey.
Bütün canlıdan var. Kurt da var, ayı da var. Ama o da doğanın bir güzelliği. Şimdi sevmiyoruz işte kurt girdi, koyunumuzu yedi, keçimizi yedi diyoruz ama o da olmayınca bu sürünün peşine gitmeyiz. Bırakırız, otlar geri gelir. Ama bazen aşırı dereceye olduğu zaman da daralıyorsun. Şimdi kurt, ayı girer bir tanesini alır gider. Kurt girdiğimde hepsini öldürmeye çalışır. Böyle bir hayvanın içgüdüsü var. Ben geçen yıldan mesela aldım malı bir tane yedirdim. Başka hiç yedirmedim. Köpeklerim de var. Yeri geliyor silahta taşıyoruz mesela tüfeğimiz var. Doğada her türlü canlı bulunuyor. Geçen yıl çok gece yanaşıyorduk. Bu sene hiç olmadı. Hayatımda ayıyla karşılaştım mı? Çok karşılaştım. Şimdi ayı şöyle, tabii bu askerden önceki gençliğim, bir köpeğim var. İyi de sadıktı bana. Köpek böyle yamaç bir alanda ormanlığın içerisinde havlıyor. Ya cahillik. Lan demiyorsun ki ayıdır, domuzdur diye. Ya gideyim de bakayım işte köpeğe de güveniyorsun ya. Gideyim de bakayım nedir diye. Tabii yamaç olduğu için ayı da köpeğin üzerine sürmüş kovalamak amacıyla. Öyle bir şey oldu ki köpekle ayının arasında kaldım. Ama mesafe o kadar yakın oldu ki ayı da beni görünce bir bağırdım. Ayı kaydı böyle yamaç olduğu için. O da korkuyor canlı. Bir kere bağırdım. Elimde de işte böyle bir nacağım var. Şöyle kaldırdım sanki ayıyı öldürecekmişim gibi. Ayı da dondu. Ben de doydum ama dondum böyle bakıyorum. Hani kımıldama yok bende. Nutuk falan gitti. O saniyeler içerisinde olan bir şey. Ayının ama tükürüğü falan yaz böyle de yüzüme geldiğini hissediyorum nefesinin. Ama hiçbir şey yapamıyorsun. Yani şimdi anlatırlar işte şöyle oldu böyle. Hayır. Ondan karşılaşan bilir. Yani o anda fiziksel olarak ne durumda olduğumu bilemiyorum tabii. Tabii köpek yan tarafımdan havlıyor. Beni korumaya çalışıyor. Havlıyor ama bizde cesaret o anda sıfır. Gittik yani. Bir düğme sanki böyle kapatılmış gibi oldu. Tabii ayı böyle kendini geriye doğru atıyor. O da korkuyor canlı olarak. Ayı yavaş yavaş mesafe açılınca köpek de hiç durmuyor tabii ki. Ben bu sefer ayının ters tarafına doğru kaçıyorum da. Nereye gidiyorsun? Niye kaçıyorsun da? Ayı gidiyor, köpek de var. Zaten tam kötü anı yaşamışsın, kurtulmuşsun. Ama o anki düşünce, o anki fikir bilemiyorsun yani. Sonradan gülüyorsun. Lan niye kaçtım? Öyle bir anım geçmiştir yıllar öncesine. Yani 18-17 yaşlarımdaki olan bir olaydı. Ya böyle ayı yani sıfır karşılaştım. Hani korktun mu? Korkuyorsun. Can tatlı. Korkuyorsun yani. Spikes. Hey! Arkaya atacak adam ya. Bunlar ne diyor biliyor musun? Ya diyor kafası kırık fehmi diyor. Bize bağırıyor, çağırıyor. Bize bakıyor diyor. Ya buna azıcık da olsa bir...
Şimdi bu yediğini hazmedecek. Birazdan kalkar. Ya yerişine asılır ya yukarı asılır, tamam mı? Ha bu günlerdir işte yukarı zirveye de çıkalım düşüncesinden yukarı verecek. O kendine, bak İlaçucuğum mesela kalktı bu arkaya açtı. İlaçucuğum kalktı buradan yukarı gitti. Kendine böyle bir verir. Hatta sen dersin ya şöyle gideyim. O şekilde bu mal kendine yön verir. Sen yön verirsin ama günlük 1-2 saat yatacak. O yediğini hazmedecek. Ondan sonra bir de yiyecek. Sonra bir saat, yarım saatte bir daha yatar. Oradan da kalktı mıydı işte buradan aşağı bir bağırsınca başlıyor kudurur derler bize. Başlıyor böyle kudurur. Ondan sonra bir rahatlar. Der ki ben kapıya gidiyorum karnımı doyurayım. Mesela akşam ben zoruna getirdim kapıya. Ne oldu? Tavralara vurdu. Ondan sonra yayılır, kapıya gider yatar. Karnı doymuş şekilde gelip kapıda yattığı zaman bu mal kilo alırken sen de alıyorsun. Diyorsun ki mal bugün iyi. Diyelim ki 100 gram koyuyor. Benim için kar. 100 tane malda 100 gram ne yapar? 10 kilo parası kazanmış oluyor. Bunu yaparken bazıları vardır küfür eder. Bilmem ne ettiğimin malı. Lan yapmıyorsan küfür etme. Sat gitsin. Yapıyorsan da malı ya bir Allah'ın vergisi. Nasıl biz kuluysak bunda da bir canlısı. Doyuracaksın, bakacaksın, seveceksin. Ki bunun sırtından ekmek yiyorsun. Çoluk çocuğuna gönderiyorsun. Mal adı üstünde mal. Ya işte az gez daha rahat edersin ama işte gidiyor mübarek. Yapısı bu. Onun için ben böyle malı doyurmamış rahat edemem. Ne bileyim. Şimdi eskiden orada bir sürü, orada bir sürü. Ne yapıyorsun? Sen de bu dereye sokuyorsun, tepeye sokuyorsun ki malını doyurasın. Şimdi bu doğa, bu alan hep de benim. Orada da gitse ot var, burada da gitse. Önceden bu köyün sığırı gelirdi buralara aşardı. Lan malı bu tarafa aşırmayın. Tartıştığımız olurdu, bırakmazdık. Kimsenin yerini otaramaz. Öyle bir durumlar var. Ya gördüğün şuralar hep biçilirdi ya. Şu alan var ya, buralar tırpandan hep biçerlerdi. Davarı falan aşırmak ne de mümkünatım var. Şurada ekinler olurdu, öteki köy arazisi kalıyor. Buradan almışlar, bizim köylüler satmışlar. Ekin ekerdi adam buradan ya. Ama şimdi her doğa, hepsi senin. Hepsi senin. Ben şimdi bu sırttan, buradan aşağı, ta aşağı derya, bu yüzden malımızı aşmazdı. Yasaktı, hep biçilirdi. Şimdi buraya da aşıyorum, oraya da gidiyorum. Her tarafa gidebildiğim yere. Ha biçilen belli yerler var. Oralara bırakmıyorsun. Geri kalanı otarıyorsun. Serbest. Her gün daha bir değişik yere götürdüm ki hem malın yaylımı daha iyi olur. Hem de ham deriz. Yani oranın otunu yemediği için taze ot olur. Onu yesin diye malı otlanması için iyi otarmamız gerekiyor. Onun için günlük yer değişim. Aynı yere gittiğim gün de olmuştur, olmamıştır desek yalan olur. Ama genellikle değişik bölgelere gideriz. Sağdan da gidecek, soldan da gidecek. Yatağa, hep aynı yatağa çıkmaya çalışırız. Çünkü mal oraya alışmıştır, orada daha rahat yatar. Şimdi bunun ahırda da hayvanın yattığı yer bellidir. Yatakta da yattığı yer belli. Hayvan nasıl diyeyim, insan yatağa yatıyorsun da
rahat ediyorsun ya. Bu hayvan da aynıdır ya. Koyun aramaz. Koyun nereye bulsa oraya yatar. Ama keçi öyle değildir. Keçi yerini beğenecek, hoşuna gidecek. En çok da böyle rüzgarlı yeri sever keçi. Yani klimalı yerde, klima nasıl rahatlatıyor, bu hayvan da öyledir. Görüyorsun değil mi hayvan olarak? O da manzaraya bakıyor. Hey ulan hey diyor. Dedim ki üstünde tek tek başlıyorsun bana bak. Hayvancılık en rahat zamanı da Eylül, Ekim, yılbaşına kadardır. Niye? Havalar serinler, hayvanda yara falan olmaz. Sağım işi bitmiştir. Sadece kapıyı bırakırsın, otlatırsın, gelirsin. En hayvanın kötü zamanı işte bu mevsimler. Oğlağı emzir, doğum zamanı. Havalar yağışlı, çamur olur altını hayvan pislenmesin diye uğraşırsın. Ahırı kurulaması olsun, şu bu falan. Ya bu sana bakıyor. Ya her türlü hizmet edeceksin ki sen de bir verim alabilesin. O tarihten sonra rahatlar. 12. ayda bırakırsın, otlar, getir edersin içeri. Eyvallah gidersin işine, evine, şeyine. Ama her ayın, her zamanın bir güzelliği vardır. Daha o tarihlerde daha bir kolaydır. Hey, hey. Hadi bakalım. Benimkisi gelip geçici bir hayvancılık. Uzun müddetli değil. Çünkü benim buradan gitmem gerekiyor. Hani malım satlıktır benim mesela. Yani sattığımda bir şeyleri halledip buradan gitmem lazım. Ha buradan kopar mıyım köyümden? Hayır. Ama şehre gidip gitmem lazım. Ama bugün olur, yarın olur. Onu da bilemeyeceğim. Ha, uzun müddetli yapamam. Çünkü yalnız başımayım. Yapamam, mümkün değil. Birileri yanımda olacak. Tek kişilik zor, zor oluyor. Çünkü bunun doğumu oluyor. Ya bir işin oluyor, gidemiyorsun. Çünkü devamlı başında durmak zorundasın.